Önceden bol suyla yıkayıp süzdürdüğümüz 2 su bardağı mercimeğimizi tenceremize alalım. Burada mercimeğin iyice yıkanmış olması çok önemli. Çünkü çorbamızın hem rengini hem de kıvamını doğrudan etkiliyor. Şimdi üzerine geçecek kadar da sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından üzerine bir adet orta boy kuru soğan, bir adet havuç ve bir adet de orta boy patatesimizi ilave edelim. Daha sonra şöyle güzelce karıştıralım. Tenceremizin kapağını şöyle yarım kapatalım ve tüm malzemeler yumuşayıp lezzetini birbirine bırakana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi mercimeklerimiz ve sebzelerimiz güzelce yumuşamış. Eğer pişirme sırasında suyunuzun azaldığını fark ederseniz sıcak su ilavesi yaparak mercimekler tamamen yumuşayana kadar pişirmeye devam edebilirsiniz. Burada önemli olan tüm malzemelerin kolayca ezilecek kıvama gelmiş olması. Şimdi çorbamıza o meşhur pürüzsüz dokusunu kazandıracağız. Bunun için uygun bir kabın üzerine süzgecimizi yerleştiriyoruz ve hazırladığımız karışımımızı süzgeçten geçiriyoruz. Kaşığın arkasıyla bastırarak mercimekleri ve sebzeleri güzelce eziyoruz. Biraz sabır isteyen bir işlem olsa da inanın sonuç buna değiyor. Ben süzme mercimek çorbasında bu yöntemi özellikle tercih ediyorum. Blender kullanıldığında çorba elbette pürüzsüz olur. Ancak süzgeçten geçirilerek hazırlanan çorbanın dokusu ve lezzeti çok farklı, çok özel oluyor. Lokantalarda içtiğimiz o ipeksi kıvamı yakalamanın sırrı aslında burada saklı. Tüm karışımı süzgeçten geçirdikten sonra geriye kalan posayı ayırıyoruz ve elde ettiğimiz pürüzsüz çorbamızı şöyle kenara alalım. Çorbamızın terbiyesi için uygun bir kabın içerisine bir adet yumurta sarısını alalım ve üzerine bir su bardağı da sütümüzü ekleyelim. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Terbiyemiz hazır. Şöyle kenara alalım. Uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı da unumuzu ekleyelim. Sürekli karıştırarak kavurmaya başlayalım. Burada unun rengi fazla değiştirmeden sadece hafif kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Unumuz istediğimiz kıvama gelince üzerine 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı tamamen eriyip unla bütünleştikten sonra süzgeçten geçirdiğimiz çorbamızı yavaş yavaş tenceremize ekleyelim. Bir yandan karıştırmayı da ihmal etmiyoruz ki pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Çorbamın kıvamı bana biraz koyu geldiği için yaklaşık 3 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyorum. Bu aşamada kıvamı tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sıcak suyu kontrollü ekleyerek istediğiniz yoğunluğa ulaştırabilirsiniz. Çorbamız bir taşım kaynadıktan sonra terbiyemizi ekleme aşamasına geçiyoruz. Terbiyenin kesilmemesi için önceden çorbadan birkaç kepçe alıp içerisine ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak ılıtıyoruz. Ardından terbiyeyi yavaş yavaş çorbamıza ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kaynayan çorbamıza baharatlarımızı ekleyelim. Tuz, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Baharatların miktarlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştıralım. Çorbamız kaynarken biz de üzeri için sosunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıp kızdıralım. Ardından 3 çay kaşığı pul biberimizi ekleyip birkaç saniye karıştırarak aromasını yağ bırakmasını sağlayalım.
Daha sonra sosumuzu ocağımızdan alalım. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu kaynamakta olan çorbamıza ilave edelim. Sosumuzu çorbamıza ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyoruz. Görüntüsüne bakar mısınız? Rengi bile iştah açmaya başladı. Bu aşamada sosun tüm çorbaya eşit şekilde dağılması için birkaç kez karıştırmak yeterli olacaktır. Çorbamızı 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alalım. Şimdi çorbamızı servis tabağımıza alıyoruz. Görüldüğü gibi kıvamı tam yerinde, pürüzsüz ve ipeksi bir dokuya sahip. Rengi ve kokusuyla gerçekten iştah açan tam lokanta usulü bir süzme mercimek çorbası oldu. Bu tarifi gerçekten denemenizi çok isterim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarif ile tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik ve lezzetli birçok tarifim daha var. Yeni tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi, yorumlarınızı ve özellikle eleştirilerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Evinizde sağlık, huzur, mutluluğunuz hiç eksilmesin.